Sana özel hazırladığımız bu analize hoş geldin. Bugün masamızda son zamanların en çok konuşulan dizilerinden biri var. FX ve Hulu'da yayınlanan The Beauty. Evet. Önümüzde diziyle ilgili yazılmış onlarca eleştiri duruyor. Amacımız da çok basit. Bu eleştiri yığınını bir elekten geçireceğiz ve bu dizinin neden bu kadar ses getirdiğini, neyi iyi, neyi kötü yaptığını senin için netleştireceğiz. Kesinlikle. Ve başlamadan önce şunu hemen masaya koyalım. Bu bir Ryan Murphy yapımı. Evet, bu önemli bir detay. Yani bu ismi duyunca zaten kafalarda belli bir resim canlanıyor, değil mi? Bolca stil, korku unsurları, yıldızlarla dolu bir kadro ve hep o aşırılık. Aynen öyle. Dizinin temel fikri de tam olarak bu tanıma uyuyor. Düşünsene, seni fiziksel olarak mükemmel yapan bir serum var ama bedeli korkunç. Hem de kelimenin tam anlamıyla patlayıcı bir bedel. Peki, o zaman hadi dalalım konunun içine. Bu işin olayı tam olarak ne? Anladığım kadarıyla ortada hem enjekte edilen bir ilaç hem de cinsel yolla bulaşan bir virüs var. Aynen öyle. Bir güzellik tedavisi. Bunu aldığında toplumun mükemmel olarak gördüğü her neyse ona dönüşüyorsun. Ama işin içinde bir bit yeniği var, değil mi? Hem de ne bit yeniği. Yaklaşık 2 yıl sonra hiçbir uyarı olmadan vücudun aniden alev alıyor ve patlıyorsun. Vay canına. Dizi de bu çılgın fikrin tam ortasından başlıyor zaten. Daha ilk sahnede Paris'teyiz, bir podyumda Bella Hadid'in canlandırdığı model kontrolden çıkıyor ve vahşi bir saldırı düzenliyor. Yani daha ilk dakikadan itibaren sakin bir dizi olmayacak mesajını veriyorlar. Kesinlikle. Eleştirmenler o açılış sahnesini delirten bir aksiyon olarak tanımlıyor. Adeta bir moda şovunun ortasında aksiyon filmi başlıyor gibi. Dizinin o abartılı ve yüksek temposu en başından belli oluyor. Peki bu podyum katliamlarını kim araştırıyor? Hikayenin kahramanları kimler? İşte orada devreye FBI ajanları giriyor. Cooper Madsen yani Evan Peters ve Jordan Bennett yani Rebecca Hall. Onlar bu tuhaf ve kanlı olayları çözmekte görevliler. Anladım. Ve tabii ki aralarında bir ilişki de var, değil mi? Klasik formül. Tabii ki. İş ortakları ama aynı zamanda aralarında romantik bir ilişki de var. O, aralarındaki gerilim işi etkileyecek mi dinamiği de kurulmuş oluyor. Peki kötü adamlarımız kim? Bu ölümcül güzellik virüsünün arkasında kim var? Karşımızda The Corporation var, başında da Elon Musk tarzı bir teknoloji milyarderi Byron Forst. Bu rolü de Ashton Kutcher canlandırıyor. Ashton Kutcher mı? İlginç bir seçim. Kesinlikle. Forst'un tek amacı bu ilacı piyasaya sürüp paraya çevirmek. Kirli işleri içinde The Assassin adıyla bilinen Anthony Ramos'un oynadığı bir karakteri kullanıyor. Bir de yan hikaye var sanırım. Jeremy adında bir karakterden bahsediliyor. Evet, Jeremy'nin hikayesi dizinin sosyal yorum yapmaya çalıştığı alan. Onu ilk gördüğümüzde annesinin bodrum katında yaşayan, kadınlardan ilgi görmediği için hayata kısmış, izole bir genç. Yani bu incel kültürüne bir gönderme var. Aynen öyle. Bu karakter üzerinden bu kişilerin yüzeysel güzellik arayışının ardındaki psikolojiye değinmeye çalışıyorlar. Tedaviyi aldıktan sonra ise bambaşka birine dönüşüyor. Şimdi işin gerçekten ilginç kısmına geliyoruz. Tüm bu çılgın konsepte rağmen eleştirmenler diziyi beğenmiş mi? Anladığım kadarıyla büyük bir bölünme var ama olumlu taraftakiler de bayağı coşkulu. Kesinlikle öyle. Çılgın bir serüven, bağımlılık yapıcı, acayip eğlenceli gibi yorumlar çok fazla. Yani kusurlarına rağmen dizinin insanı ekran başına kilitlediği konusunda bir fikir birliği var gibi. Hatta Ryan Murphy'nin eski işlerini bir dönüş gibi görenler de olmuş. Nip Tuck gibi. Evet, estetik cerrahiyi hicvettiği o eski dizisine ruhani bir devam olarak görenler var. Özellikle dizinin görselliği ve yarattığı o rahatsız edici atmosfer çok övülüyor. Şu rahatsız edici atmosfer meselesini biraz daha açalım mı? Eleştirilerde body horror yani vücut korkusu türüne sıkça atıf yapılıyor. Sahneler o kadar etkili mi gerçekten? Etkili hem de nasıl. Hatta bazı eleştirmenlere göre dizinin en güçlü yanı bu. Dönüşüm sahneleri için muhteşem derecede itici ve görsel olarak çarpıcı gibi ifadeler kullanılmış. Yani bilgisayar efektinden çok. Pratik efektler, işte bu çok beğenilmiş. Gerçekten o kemik çatırdamalarını, köpüren deriyi, o yapışkan sıvıları hissediyorsun adeta. Karakterlerin bir tür kozadan çıkıp o yeni, mükemmel bedenlerine kavuşması hem mide bulandırıcı hem de büyüleyici bulunmuş.
Anladım. Görsel olarak tam bir şölen ama aynı zamanda bir kabus. Peki ya oyuncular? Kadro kağıt üzerinde çok güçlü. Performanslar bu görsel şöleni destekliyor mu? Genel olarak evet. Evan Peters ve Rebecca Hall rollerinde sağlam, hatta bir eleştirmen Peters'ı sürekli o tuhaf, karanlık karakterlerden sonra bir aksiyon kahramanı olarak görmenin temiz bir nefes gibi geldiğini yazmış. Peki ya diğerleri? Anthony Ramos ve Jeremy Pop ikilisi için ikonik bir duo yorumu yapılmış. Bir saniye, Ashton Kutcher'ın kötü adam rolü için görkemli mi demişler? Bu beni gerçekten şaşırttı. Onu genelde hafif komedilerden tanıyoruz. Nasıl oynamış da bu kadar övgü almış? Bu neredeyse bütün eleştirmenlerin birleştiği bir sürpriz olmuş. Kutcher'ın canlandırdığı Byron Forst karakteri hem çok karizmatik hem de bir o kadar ürkütücü. Bir eleştirmen, aktörün bu yönünü daha önce hiç görmedik ve onun bir gösterişli kötü adama dönüşmesini izlemek muhteşem diyor. Vay canına. Karakterin o narsist, manipülatif ve tehlikeli yönünü çok iyi yansıtmış. Bir de tabii Isabella Rossellini gibi bir efsanenin varlığı diziye ayrı bir sınıf ve camp bir hava katıyor. Anladım. Dizinin yapısıyla ilgili de ilginç yorumlar vardı. Bölümlerin kısa olması gibi. Kesinlikle. Bazı bölümler sadece 24 dakika. Bu da hikayenin odağını kaybetmeden hızlıca akmasına yardımcı olmuş. Hatta bir eleştiriye göre dizinin en iyi anları bu kısa bölümlerde. Bir de bağımsız bölümler varmış sanırım. Evet, ana hikayeden sapıp virüsten etkilenen sıradan insanlara odaklanan bölümler. Onlar da çok sevilmiş. Mesela bir bölümde sadece laboratuvar teknisyenlerine odaklanılıyor. Bu tarz şeyler dizinin dünyasını daha inandırıcı kılmış. Peki, tamam. Müthiş görsellik, etkileyici sahneler, şaşırtıcı performanslar, kulağa harika geliyor. Ama bir aması var bu işin, değil mi? En büyük eleştiri ne? Aynen öyle. Madalyonun diğer yüzü tam olarak burada başlıyor. En yaygın eleştiri dizinin yüzeysel olması. Güzellik standartlarına yönelik hicvinin çok bariz ve dişsiz kaldığı söyleniyor. Yani yeni bir şey söylemiyor mu? Hiçbir şey söylemiyor. Yani evet, güzellik takıntımızla dalga geçiyor ama mesaj o kadar yüzeyde kalıyor ki hiçbir etki yaratmıyor. Hatta bir eleştirmen dozu epey artırıp diziyi berbat edilmiş, çirkin bir utanç kaynağı olarak adlandırmış. Çok ağır bir yorum. Peki bu türev olma eleştirisi, yani esinlenme konusu, eleştirmenler dizinin bariz bir şekilde başka işleri kopyaladığını mı söylüyor? Harika bir soru. Ayrım tam da burada. Çoğunluk ilham almanın ötesine geçildiğini düşünüyor. Özellikle Ashton Kutcher'ın eski eşi Demi Moore'un oynadığı ve çok benzer bir konuyu işleyen The Substance filmiyle olan benzerlikler çok konuşuluyor. Filmini getiriyor. Yani eleştiri şu yönde, aynı fikirlerin daha şık bir pakette yeniden sunulması. Bu da özgünlük konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Bir de dağınık olay örgüsü şikayeti var. Kurumsal casusluk, bilim kurgu, distopya, romantizm hepsini bir arada mı vermeye çalışmışlar? Kesinlikle. Kaotik, kopuk, darmadağınık gibi ifadeler çok sık kullanılıyor. Dizi o kadar çok türü aynı anda işlemeye çalışıyor ki, özellikle sezonun sonlarına doğru ne anlatmak istediğini unutuyor gibi. Sonu da havada kalıyormuş sanırım. Evet, sezon ucu açık bir finalle, yani bir cliffhanger'la bitiyor. Bu da birçok izleyici için sinir bozucu olmuş, hikayeyi tatmin edici bir şekilde toparlayamamakla eleştiriliyor. Ve tabii ki Ryan Murphy faktörü, girişte de bahsetmiştik. Onun tarzını sevenler için bu aşırılık, bu stil bir imza ama sevmeyenler için Aynı yorgun kusurlar anlamına geliyor. Eleştirmenler yine stilin içeriğin önüne geçtiğini söylüyor. Ayrıca ırk ve engellilik gibi hassas konuları ele alış biçiminin sorunlu bulunduğu noktalar var. mesela bir de temel bir mantık hatasına dikkat çekiyorlar. Dizi Hollywood'un güzellik standartlarını eleştiriyor ama bunu yaparken başrollerde yine o standartlara birebir uyan Evan Peters ve Rebecca Hall gibi oyuncuları kullanıyor. Doğru, bu ilgili bir çelişki. Bir eleştirmenin dediği gibi Evan Peters'ın canlandırdığı bir karakterin çirkin olduğunu iddia etmek hikayenin temel savını en başından zayıflatıyor. O zaman toparlayalım. Tüm bunları dinledikten sonra karar ne? İzlenir mi, izlenmez mi? Bir anda bağımlılık yapıcı görsel bir şölen, diğer yanda yüzeysel, dağınık bir kopya var. Burada asıl ilginç olan eleştirmenlerin dizinin hem bağımlılık yapıcı hem de yüzeysel olduğu konusunda neredeyse hemfikir olması. Bu nasıl oluyor? Belki de aradığımız şey her zaman derinlikli bir mesajdan çok, Ryan Murphy'nin sunduğu gibi yüksek tempolu,
görsel olarak çarpıcı ve anında tatmin sağlayan bir eğlencelik. Yani dizinin yüzeyselliği bir kusur değil, belki de başarısının anahtarıdır. Yani eğer eğlenceli, kanlı, şık, abartılı bir macera arıyorsan ve Ryan Murphy'nin tarzını seviyorsan büyük ihtimalle keyif alacaksın. Aynen öyle. Ama eğer derinlikli, incelikli bir hiciv veya gerçekten özgün bir yapım bekliyorsan hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Dizi bir başyapıttan çok bir eleştirmenin tabiriyle yeterince iyi, kanlı bir eğlencelik. Olay içerikten çok gösterinin kendisi yani. Tam olarak bu. Ve sunduğu zevk de tıpkı vaat ettiği güzellik gibi oldukça yüzeysel. Kısacası karşımızda hem bağımlılık yapıcı ve zekice olarak övülen hem de dağınık, sığ bir utanç kaynağı olarak yerilen bir dizi var. Sadece bu keskin bölünmenin kendisi bile diziyi ilgi çekici kılıyor aslında. Kesinlikle. Bu durum sana üzerinde düşünebileceğin bir soru bırakıyor. Eleştiriler sürekli olarak dizinin güzellik takıntımızı nasıl eleştirdiğini ama bunu yaparken konvansiyonel olarak güzel kabul edilen oyunculardan oluşan bir kadro kullandığını vurguluyor. Bu da ilginç bir soruyu gündeme getiriyor. Bir hikaye, bizzat mükemmel bir şekilde temsil ettiği bir sistemi gerçekten hicvedebilir mi? Yoksa bu durumda mesajı iletenin kendisi mesaja mı dönüşür?